Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu güzel hırkamızın yapımını bu videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok beğenerek ördüm ve çok kolay bir yapımı var. Düz örgü bilen herkesin yapabileceği bir hırka olacak bu, düz ve ters örgü bilen herkesin. Çok kolay arkadaşlar, kuzuların yapımı da çok kolay. Bu hırkayı istediğiniz gibi kuzulu veya bulutlu olarak ya da çiçekli olarak yapabilirsiniz. Normalde hırkanın yapımını dediğim gibi çiçekle de süsleyebilirsiniz. Çiçekli olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu videomda kuzu olarak yaptım. Kuzulu yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle bıcır bıcır çok tatlı bir bebek hırkası oldu. İster erkek ister kız bebekler için harika bir hırka oldu. Kız bebeklerde pembe tonlarında ya da farklı istediğiniz tonlarda kullanıp üzerine bu şekilde beyaz kuzularınızı yaptığınızda onlarda da çok şık duracaktır. Kuzu denilince zaten hem kız hem erkek bebek için uygun bir hayvan figürü arkadaşlar. Ben çok beğenerek ördüm. Umarım sizlere de videom faydalı olur. Benimle birlikte örersiniz. Öncelikle bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız videolarımdan ilk sizin haberiniz olur. Bana verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hırkamızın yapımına geçelim. Bu hırkamızda kullanacağımız ip arkadaşlar Nako Masal'ın ipi. Bunu üretimden kalktı diye duydum ama tam olarak net bir fikrim yok. Siz tuhafiyecilerinize sorabilirsiniz eğer bu ipi kullanmak istiyorsanız. Renk kodunu da, rengini de beğendiyseniz kodunu da vereyim. 11784 bu bej renginin kodu arkadaşlar. Açıklama kısmına da bırakırım. Ve şiş tavsiyesi 5-6 numara şişle örebilirsiniz diyor. Biz de şimdi 6 numara şişle öreceğiz. Şimdi bunu da kullanabilirsiniz. Bu tarz hırkalarınızda, çiçekli hırkada da aynı şekilde. Ama Alize Superlana Midi'yi ya da Alize Superlana Maxi'yi de kullanabilirsiniz. Alize Superlana Midi hemen hemen bu kalınlıkta. Bundan belki bir tık daha kalın olabilir. Aynı sayılarla başlayabilirsiniz bu ölçüde yapacaksanız. Ama Alize Superlana Maxi daha da kalın bir ip olduğu için ilmek sayılarınızı 4 ya da 6 tane düşürebilirsiniz. Bu ölçüde yapacaksanız eğer 4 ilmek ya da 6 ilmek düşünü yapabilirsiniz. Çünkü Alize Superlana Maxi daha kalın bir iptir arkadaşlar. Şimdi 6 numara şöyle misinalı şiş kullanacağım. Ben misinalı olması şart değil. Normal şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 46 tane ilmek atacağım şişime. Şöyle biraz uzunluk bırakıyorum. 46 ilmek yeterli olacağı kadar. Ve ilmek atmaya başlıyorum arkadaşlar. 46 tane ilmek atacağız. Bu arada bu arka kısmı 46 ilmek attığımız kısım arka kısmı, onu söylemeyi unutmuşum, hatırlatayım. Arkadan başlıyoruz hırkamızı örmeye. Arka kısmını 46 ilmekle başlıyoruz. ...46 ilmeğimiz olmuş arkadaşlar. Şuradan son ilmeğimin gevşememesi için bir düğüm atıyorum. Ve örgümüzün, hırkamızın arka kısmından başlıyoruz artık. Direkt bir ters bir düz örmeye başlayacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir düz, bir ters.
Yani tekli lastik modelini hepimiz biliyoruzdur artık. Tekli lastik modelini uygulayacağız birkaç sıra etek ucu için. 2 ters 2 düz de yapabilirsiniz bu etek ve etek ucu kısmını ya da kol bandı kısımlarını. 2 ters 2 düz de yapabilirsiniz. Pirinç örgü de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben bir ters bir düz olarak tercih ettim. Bir ters bir düz örüyorum arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar benim düz ilmekleri bu şekilde aldığımı hani takılabilirsiniz. Çünkü siz farklı biliyor olabilirsiniz. Herkesin bilmesi farklı oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, tersimi de ördükten sonra düz ilmekleri şu şekilde alttan ören arkadaşlar da var. Bu şekilde de örebilirsiniz düz olanları. İlla benim ördüğüm gibi örmek şart değil ya da bu şekilde örüyorum diye videoyu kapatmanıza gerek yok. Siz kendi öğrendiğiniz gibi alabilirsiniz düz ilmeklerinizi. Ben bu şekilde öğrendiğim için düz ilmeklerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın bir ters bir düz ördüm bütün ilmeklerimi. Şimdi tekli lastik modelini uyguladığımız için arka sırada da tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz geldiği için bunu düz örüyorum. Ters geleni ters örüyorum. Düz geleni düz, ters geleni ters şeklinde tekli lastik modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu kısmın etek ucu kısmının ya da kol bandı kısmının daha sıkı, daha tok durmasını isterseniz bir numara daha küçük bir şişle örebilirsiniz arkadaşlar. Ben aynı şişle devam edeceğim. Siz isterseniz mesela ben 6 numara kullanıyorum. 5 numarayla bu lastik kısmını örüp 6 numarayla düz kısmına geçtiğinde 6 numarayla devam edebilirsiniz. Bir numara büyütebilirsiniz şişinizi. Ama bu şekilde de aynı numarayla da gayet düzgün duracaktır arkadaşlar. Şimdi burada göstereceğim farklı bir durum yok. Bir ters bir düz tekli lastik modelimi ben 8-9 sıra öreceğim. Sayısını tam olarak size söyleyeceğim yine. Örmeye devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, lastik kısmını bitirdim. Şimdi düz örgü örmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burası hırkamızın dış kısmı, yani düz kısmı. Düz kısımda bütün ilmekleri düz öreceğiz. Ters kısımda da bütün ilmekleri ters öreceğiz arkadaşlar. Yani normal düz örgü yapacağız. Düzünde düz, tersinde ters olarak. Yine de ben göstereyim sizlere. Şimdi hırkamın dış kısmını, yani düz olan kısmını düz olarak örüyorum. Hırkamın ters kısmına geçtiğimde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ters yüzde de bütün ilmeklerimi ters ördüm. Bu şekilde düz örgümüze toplamda 60-62 sıra devam edeceğiz arkadaşlar. Yani şuradaki bakın şu aradaki tersten itibaren sayabilirsiniz. Bu arada ters sırasını söyledim mi hatırlamıyorum lastik kısmını, ama tekrar söyleyeyim. Şu ters kısımları saydığınızda lastik bakın 10 sıra ördüm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradaki de 10 olmak üzere tekli lastik modelimi 10 sıra ördüm arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmuş olabilirim. O yüzden söylüyorum tekrar. Şimdi düz kısma geçtiğimde, yani şu ters bittiği andan itibaren şu başak şeklinde V şeklinde olan düz örgülerimizi saydığımızda 60-62 sıra kadar düz örgü öreceğim bu arka kısmı için. Koltuk altına falan geldiğimizde herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Dümdüz, hiçbir artırma eksiltme yapmadan onu bitirdiğimde karar vereceğim. 60 ya da 62, 64 olur. Sayısını tam net size söyleyeceğim. Bu şekilde düz örgü örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka kısmını bitirdik. Ne yapmıştık? Toplam 46 ilmekle başlamıştık. 46 ilmeğimizi 10 sıra boyunca bir ters bir düz lastiğimizi ördük. Daha sonra düz örgüye geçtik. Düzünde düz, tersinde ters olacak şekilde, yani normal düz örgüyü yaptık. Ve toplamda arkadaşlar 60 sıra düz örgü ördüm ben toplamda. Yani şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu tersten itibaren saymaya başladığımızda şu V şeklinde olanları saydığımızda toplam 60 tane olacak şekilde 60 sıra ördüm. Daha sonra normal ilmeklerimi kapattım. Bu şekilde kapatıp bitirdim arkadaşlar. Herhangi bir kesme vesaire yapmadık. Şimdi ön kısmına geçeceğiz. Ön kısmı içinde 24 tane ilmek attım. Yine aynı numaralı şişime 24 ilmeğimi attım. Ve yine 10 sıra bir ters bir düz örgümü yapacağım. Yani lastik kısmını yapacağım yine. 10 sıra boyunca bir ters bir düz lastik kısmımızı yapıyoruz. 10 sıra bir ters bir düz lastiğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi düz örgüme geçeceğim. Şöyle ben bize göre sol tarafını yaptım. Bakın sol ön kısmını yaptım. Bize göre sol ön kısmını. Bunun üzerine anlatayım sizlere. Şimdi sizlerle birlikte sağ ön kısmını yapıyoruz. Tek fark sadece kesim yerleri değişik. Kesimlerini falan da göstereceğim. Kesmeleri göstereceğim sizlere. Şimdi şu V'leri saydığımızda yine 20 tane olana kadar öreceğiz. Daha sonra kesme işlemine başlayacağız. Öncelikle 20 sıra düz örgümüzü örelim. Daha sonra kesmelerde de nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. 20 sıra düz örgümü ördüm bakın. Ön kısmının sağ tarafını yapıyoruz arkadaşlar. Önün sağ tarafına. Şimdi şöyle göstereyim. Bunda yani sol tarafını yapıyorsanız siz, eğer ben hazır yaptım size sağda göstermek istedim. Sol tarafını yapıyorsanız birazdan yapacağım kesme işlemini burada, yani düz kısmındayken, düz örgümüz bize bakarken burada yapacaksınız. Yani şöyle göstereyim yine de ben. Bir tane ilmeği örmeden alacaksınız. Bu ikisini birlikte öreceksiniz. Tekrar düz örgünüze devam edeceksiniz. Arka sırada yine ters öreceğiz. Tekrar ön sırada bir sıra düz kesme yapmadan arka sırada tekrar bir sıra ters öreceğiz. Dördüncü sırada tekrar bu kesme işlemini yapacağız. İlk önce bu ilmeği yine örmeden alıp bu şekilde birinci ilmekten sonraki iki ilmeği kesik. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar ve bunu her 4 sırada bir yapacağız. Toplam 10 kere yapacağız bu kesme işlemini bitene kadar. Ve her 4 sırada bir, bunu unutmayın. Şimdi ben bunu size sol tarafı, yani bize bakan kısmını sol tarafını yaparken şeklinde gösterdim. Bu bizim sağ tarafımız olduğu için sonda kesme yapacağız. Yani bu şekilde gidecek. Şu örgümüz bu şekilde gidecek. O yüzden sıra sonuna kadar düz örgüme devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar düz örgümü ördüm arkadaşlar. Bakın son 3 ilmeğim kaldı ve şu anda biz hırkamızın sağ kısmını yapıyoruz. O yüzden bu şekilde sağa doğru vereceğiz.
Şimdi bu 2 tane ilmeği, son 3 ilmeğin 2 tanesine buradan değil de bakın şuradan değil de buradan batarak, yani siz eğer zaten normal düz örgü örüyorsanız, benden farklı örüyorsanız bu şekilde alıyorsunuzdur. Bu şekilde alttan batarak ikisini birlikte düz olarak kestim. Sonuncu ilmeğimi bir tane düz ördüm. Ters tarafta bir kesme işlemi yok. Bir sıra tersimizi öreceğiz. Ve kesme işlemi yapmadan tekrar bir sıra düz ve bir sıra ters öreceğiz. Dördüncü sırada yine kesme işlemini yapacağız arkadaşlar. Yani her 4 sırada bir yapıyoruz bu işlemi. Bunu unutmayalım. Her sırada yapmıyoruz. Her düz örgü sırasında yapmıyoruz. Her 4 düz örgü sırasında bir kere yapıyoruz. Tekrar bakın, burada düz örgümü öreceğim kesme yapmadan. Kesme yapmıyorum, bakın buna dikkat edin. Şimdi bir sıra tersimi örüyorum. Düz kısmına geldim. Yani kesme yapacağım sırama artık geldim şu an. Sonuna kadar düz örüyorum. Eğer bu tarafı örüyorsanız burada yapacaksınız bu kesmeyi. Dördüncü sıraya geldiğimiz için dördüncü sıranın başında yapacaksınız. Biz sağını kestiğimiz için şu anda sıra sonunda yapıyoruz. Son 3 ilmeğim kalana kadar ördüm arkadaşlar. Son 3 ilmeğimden bu ikisini buradan batarak değil, sağa yatık olmasını istediğim için bunu yapıyorum bu arada. O yüzden şöyle ikisini alttan yukarıya doğru batarak bu ikisini kestim. Bu ikisini bu şekilde kestim. Son ilmeğimi de düz ördüm arkadaşlar. Bakın artık sağa doğru yatmaya başladı örgümüz. Her 4 sırada bir kesiyoruz dedik ki, onu da şöyle hesaplayabilirsiniz. Bakın şurada kestiğimiz gözüküyor. Şöyle netleştirelim biraz. Bakın şurada kesmiş olduğumuz, sağa doğru yatırmış olduğumuz 2 ilmeğim gözüküyor. Bundan sonra 1, 2, 3. gibi gözüküyor. Ama yani 4. sıra oluyor bu arkadaşlar. Arada 2 tane kesmelerinizin arasında 2 tane V şeklinde kalacak. Burada kesme yapacaksınız yine. Yani her 4 sırada bir bu kesme işlemini yapacaksınız. Ta ki 10 kere yapana kadar bunu. Zaten şunlar belli oluyor arkadaşlar. Sayabilirsiniz kestikçe de. Belli olduğu için ilmekler. Toplam 10 kere yapacağız bu işlemi. 4 sırada bir defa kesme işlemini toplam 10 kez yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, kesimlerimizi yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kesim yaptık. En sonuncu kesimden sonra bir sıra tersinden ördük tekrar. Tekrar bir sıra düzünden ve tekrar bir sıra tersinden şeklinde, yani 3 sıra daha ördüm. Şöyle göstereyim, bakın şurası en son kesim olan yer. Üstünde 1, 2, 3 şiştekiyle birlikte 4. ilmek var. Şimdi artık ilmeklerimi kapatacağım arkadaşlar. 24 ilmekle başlamıştık ön kısmımızı. Toplam 10 tane kesim yaptığımız için şu an işimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğimiz var. Şimdi artık ilmeklerimi kapatıyorum. Onu da göstereyim. İkisini bir örüp üstüne atıyorum. İkisini bir örüyorum. Şişimin üstüne atıyorum. Bu şekilde de ön kısmımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunu bitirince öncelikle dikişini yapacağız.
Daha sonra kol kısmını ve yaka bandı kısmını yapacağız arkadaşlar. Kolları ilmek çıkararak öreceğiz. Buralardan öncelikle bunları dikeceğiz arka kısma ve ilmeklerimizi çıkartarak kollarımıza başlayacağız. Son ilmeğimi de kestim. Şöyle bir kez de zincir atar gibi kilitliyorum. Ve ön kısmımızın sağ tarafı da bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi buradan bunu hafif şöyle biraz uzun kesin ki burada dikiş yapacağız şimdi. Şöyle göstereyim, bakın ben bunu da uzun kesmiştim. Yanları dikmeyeceğiz, öncelikle onu söyleyeyim. Yanlarda şimdilik dikiş yapmayacağız. Öncelikle bu omuz kısımlarını dikeceğiz. Daha sonra buralardan komple şuradan ilmek çıkararak kollarına başlayacağız. Sol kısmımı diktim arkadaşlar, bakın. Şimdi sağ kısmını sizlerle birlikte dikeceğiz. Şöyle koyduğumuzda öncelikle bu şekilde olacak ön kısmımız. Biz bunun arkaları ön yüzleri birbirine bakarken, yani şöyle bakın, ters çevireceğiz hiç bozmadan. Ön yüzleri üst üste gelecek şekilde böyle tutacağız. Yani kapattığımızda bu şekilde olacak yine. Şu verev kısmına dikkat edin ki yanlış olmasın. Kapattığımızda bu şekilde olacak. Öncelikle uçlarını eşitliyorum. Fazla germeden düzgün bir şekilde uçlarını eşitledim ve denk geldiği yerden bakın. Şurada V gibi gözüken kısma ipimi iğneme takmıştım zaten. Böyle yün iğnesi de kullanabilirsiniz. Normal iğnelerde de kullanabilirsiniz. Bu yün iğnesi daha kolay kaydığı için ben bunları seviyorum. Özellikle böyle kalın dikişlerde, kalın ipli dikişlerde bunlar iyi oluyor. Bir kere öncelikle birleştirdim. Elimle tutuyorum bozmadan. Bakın şöyle V şeklinde gözüken kısımlar var. Bu V'den batıyoruz ve karşısındakinin, yani şu parçanın da V gibi gözüken kısmından karşılıklı batıyoruz. Karşıya geçtim. Şimdi bu karşıdakinin yanından, yani V gibi, şöyle tutayım, pardon. Yanlış olmasın. Şöyle V gibi gözüküyor bakın. V gibi gözükenin şöyle göstereyim, yanından buraya battım. İkisini aldım. Burada da buradan karşıya geçerek dikişimi yapıyorum. Düzgün olması için gösteriyorum buraları. Ama zaten hani çok da bir bozukluk olmayacaktır farklı bile dikseniz. Bu şekilde dikerseniz daha düzgün olacaktır. Bakın buradaki V kısmını da aldım. Karşısındakinin de V gibi olan kısmının altından battım. Bu şekilde önce yandan karşıya, sonra tekrar yandan karşıya şeklinde geçeceğim. Çok fazla gerdirmiyoruz. Bakın şöyle arada şöyle esnetelim ki ipimizi çok çekmiş olmayalım. Sona geldik. Sonda bir kez daha şöyle üstten karşıya geçeyim. Daha sağlam olsun. Tekrar aynı noktalardan bir kez daha sağlam olması için ben genelde çift kat yaparım bunu. Tek katta da bırakabilirsiniz ama bu şekilde daha sağlam olacaktır. Şöyle tekrar aynı battığınız kısımlardan hızlıca batarak dikişimizi tamamlıyoruz. Son olarak buradan batıyorum. Bir kez daha şöyle yapalım. Ve bu ipimi de kesmek için, burada kesersem çok belli olacaktır, dışarıya çıkabilir. Şöyle birkaç kez alttan üstten ilmeklerin içinden geçeyim ki kestiğimle gözükmesin. Şöyle geçtim ve bu ipimi buradan kesiyorum. Bakın gayet düzgün bir dikiş oldu arkadaşlar.
Şimdi hırkamızın önünü ve arkasını bitirdik. Öncelikle ben şimdi daha karar vermedim, kollardan mı başlayayım yakadan mı diye. İkisinden de başlayabilirsiniz. Hani videonun ilerleyişine göre de yapabilirsiniz. İsterseniz önce yakayı öreyim sonra kolları, ya da önce kolları öreyim sonra yakayı öreyim diyebilirsiniz. Videoyu ilerletebilirsiniz o zaman. Şimdi ben bir bakacağım, önce kol mu başlayalım yaka mı başlayalım. Ve örgümüzde hırkamızın yapımına devam edeceğiz. Bu kıvrılanları da tabii dikkate almayın. Buradan bu şekilde bant yapacağız ya. Ense kısmı, burası bandı olduğunda burası çok düzgün olacak. Şimdi örgümüze, hırkamıza devam edelim. Evet, öncelikle yaka kısmını yapalım arkadaşlar. Daha sonra kollara geçelim istedim. Şimdi yaka kısmını, yani burayı böyle komple bir yaka bandı oluşturacağız. Onun için yine ipimi alıyorum. Şöyle bir tığ yardımıyla şöyle bir tane ilmek atar gibi yaptım. Daha sonra şöyle düzelteyim örgümü. Bakın, örgünüzü düzelttiğinizde şöyle V şeklinde yine şu düz örgülerimiz gözüküyor. Bu örgülerden batarak şimdi ilmek çıkartacağız. Öncelikle tam dibine, başlangıç noktasına tığımı battım. Daha sonra buradan yapmış olduğum ilmeğimi alıyorum. Ve böyle geçirdim ve bir kez sabitledim. Tekrar aynı noktaya yine bir ilmek çıkardım aynı noktada. Daha sonra bakın, şunlar büyük boşluklar. Şöyle göstereyim ben size. Şunlar, yani şöyle baktığımızda V şeklinde gözüken kısımlar. Eşireyim kamerama. Şöyle V şeklinde gözüken kısımlar, bakın şöyle birazcık büyük bir boşluk gibi. Öncelikle bu büyük boşluğa batıyoruz. Ve bir tane ilmek çıkarttık. Şimdi bakın, arada şu iki tane büyük boşluğun, şöyle parmağımla göstereyim. İki tane büyük boşluğun arasında, yani birleşim noktasında olan kısımdan, yani şuradan bakın, ikisinin birleşim noktası olan kısımdan bir ilmek daha çıkarttım. Şimdi iki tane büyük boşluktan ilmek çıkartacağız. Bir tane de ikisinin arasında kalandan çıkartacağız. Yani bir büyük boşluk, ilmeğimi çıkardım. Diğer büyük boşluk, ikisini birlikte alıyorum. Bakın V şeklinde olanları, ilmeğimi çıkardım. İki tane yaptım. Şimdi bu büyük boşluğa batmıyorum. Bu ikisinin arasındakine, şöyle bakın, arasında bu ikisinin birleşim noktası var. Şu birleşim noktasına batarak çıkartıyorum. Üçüncüyü. Tekrar büyük boşluk. Tekrar büyük boşluk. Üçüncüyü bu ikisinin arasındaki birleşim noktasına batarak çıkarıyorum. Yani iki tek bir çift yapmış gibi hani düşünün siz. Yani artırma yapıyoruz aslında biz burada. Burasının yaka kısmını, yaka bandını yaptığımızda gerdirmemesi, büzmemesi için bu şekilde aradaki birleşim noktalarından da bir ilmek çıkartmak zorundayız. Sadece büyük yerlerden çıkartırsak çok dar bir örgü olacaktır. Yaka kısmımız düzgün olmaz. O yüzden öncelikle bakın, bir tane büyük boşluk, tekrar bir büyük boşluk ve bu ikisinin birleşim noktası olan 2V'nin, bakın şöyle göstereyim, bu 2V'nin birleşim noktası olan kısımdan bir tane daha çıkardım. Yani iki büyük boşluk, bir tane de aradan çıkartarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve şöyle göstereyim sizlere. Ben böyle bir tığ kullandım daha kolay olması için. Siz başka tığla da yapabilirsiniz ama şöyle arkasından çıkarması kolay oluyor. O yüzden bunu kullandım. Bunları yine aynı numaralı, 6 numaralı şişimize aktaracağız. İlmeklerimi çıkardıkça buradan aktarıyorum arkadaşlar diğer şişime.
Siz direkt isterseniz şişle de çıkarabilirsiniz bunu ama şişle biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden şu sonuncu kaçtı, onu da çıkartayım. Şişle biraz zor olduğu için ben tığla çıkarmayı tercih ediyorum. Bu şekilde öncelikle şu omuz kısmına gelene kadar yapayım ben. Yakayı da göstereceğim sizlere. Aynı şekilde devam edelim. Evet, ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. Bakın ön kısmını bitirdim, bir ön kısmını. Bitirdikçe yani ilmeklerimi çıkardıkça şişime de taktım. Şimdi diktiğimiz kısmın başındayız. Bu birleşim noktasına yine bir tane buradan da ilmek çıkaracağım. Şimdi arka kısmını göstereceğim sizlere. Bakın arkadayız. Arkadan ilmek çıkarırken arkadaşlar şöyle yine V şeklinde gözüken bu düz örgülerimizin en dışta kalanlarından, yani şöyle bize bakıyor düşünün. En altta kalanlarından çıkaracağız. Şöyle V şeklinin, V'nin bacağının bizden tarafta olanından ilmeğimizi böyle çıkaracağız. Bunu yapmamızın nedeni şuradan gelen düz örgümüzün daha temiz, daha düzgün durması. Bu bacaktan çıkarırsanız bunlar burada kötü bir görüntü oluşturacaktır. O yüzden dıştan tarafta, yani bakın şöyle bizden tarafa bakan bacaklarından, V'lerin bizden tarafa bakan bacaklarından çıkaracağız bu ilmekleri. Bunların hepsinden birer tane çıkarıyorum. Burada herhangi bir araya batma vesaire yok. Hepsinden birer tane çıkartıyorum. Yine birleşim noktasına geldim. Birleşim noktasına da bir kez batıp çıkartıyorum ilmeğimi. Yine bakın yaka kısmına geldim. Yine böyle V'lerimiz var. Bu V'lerin önce büyüğüne, büyük boşluğa bir tane batıyoruz. Tekrar büyük olan boşluğa batıyoruz ve ikisinin arasına batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir büyük boşluk, bir tane daha büyük boşluk. Kıvrılan örgünüzü bu şekilde düzelterek yapın. Buradan hani öyle gibi görürsünüz ama buralar bizim ön kısmımız. Bakın şöyle iyice elinizle düzeltin. İki büyük boşluğa battım. Şimdi ikisinin arasına batıyorum. Yine büyük boşluk, iki tane büyük boşluk, bir tane de iki ilmeğin arası olmak üzere yine ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum arkadaşlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar, yani bu etek ucuna kadar çıkarmaya devam edelim. Son ilmeğimi de çıkarıyorum. Bir tane boşluğum kaldı. Zaten burada bir büyük boşluk. Tekrar aynı noktaya batacağım için bu şekilde yapıyorum. Yani şöyle bakın, battım buraya. Çıkardım. Bir kez kilitledim. Taktım. Hani en başta şurada ilk başta da aynı noktaya iki kez batmıştık ya ilk ilmekte. O yüzden şimdi tekrar bir tane daha çıkardım. Bunu da taktım. Yani baştaki yaptığımız gibi iki tane çıkarmış oldum arkadaşlar. Şimdi lastik örgümüzü öreceğiz. Aynı şu etek uçlarında yaptığımız gibi bir ters bir düz şeklinde örgümüzü yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters şeklinde devam edeceğim. İlk sıranızda biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü biraz sıkı yapmışım ben bu ilmekleri. O yüzden ilk sıramda biraz zorlanıyorum. Bir türlü alamadım ilmeğimi. Bir ters, bir düz. Şöyle alayım. Şöyle ters ilmekleri alamadığım için arkadan alıyorum. Sadece bu sıra için böyle yapıyorum. Bunu dikkate almayın. Siz eğer alabiliyorsanız normal ters şeklinde örün. Bir ters bir düz öreceğiz arkadaşlar buraya. Toplamda
3 sıra bir ters bir düz öreceğiz. Yani şimdi bu şekilde gidiyorum. Bu uca kadar geleceğim. Tekrar bir kez geri döneceğim. Tekrar böyle gelirken bu sağ tarafta, yani hırkamız böyle düz tuttuğumuzda bize göre sağ tarafında kalan kısımda ilik açacağız. Düğme iliği açacağız. 3 tane. Yani siz 2 sıra örün. 3. sıranın başlangıcında ilik açma işlemini yapalım. Evet arkadaşlar, 2 sıramı ördüm. 3. sıramı başlayacakken şimdi ben bu bebek hırkasını erkek çocuğu için yaptığımdan dolayı sağ tarafında, yani bizim baktığımız şekilde sağ tarafında ilik açacağım. Siz eğer kuzulu hırkayı ya da bu tarz crop bir hırka, çiçekli hırka da olabilir. O da videolarım arasında mevcut. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Kız çocuk için yapacaksanız sol tarafta açmanızı tavsiye ederim ilikleri. Şimdi biz erkek çocuk için yapacağımızdan buradan başlangıçtan itibaren şurada şu kesim yaptığımız yerden itibaren, yani şu kesim yaptığımız yere kadar olan arada 3 tane ilmek açacağız. Kız çocuk için yapıyorsanız bu şekilde 3. sıranızı düz bir ters bir düz örüp geleceksiniz. Burada kesim yaptığınız yerden itibaren aşağı kadar olan kısımda 3 ilmek açacaksınız. Sayılarını şimdi vereceğim. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters, düz, ters, düz. Toplam 5 tane ilmeğimi ördüm bakın. Şimdi ilk iliğimi açacağım. Bir tane doluyorum. Tığımın şişimin başına bakın, bir tane doluyorum. Sonra gelen 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Bu ikisini birlikte ördüğümüz ilmek dahil toplam 8 tane öreceğiz tekrar. Yine gelişi şeklinde, yani bir ters bir düz şeklinde. Kestiğimiz ilmeği de saydığımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördük. Tekrar tığımın şişimin başına doluyorum. İkisini birlikte bakın düz olarak örüyorum. İkisini birlikte düz olarak kestim. Yine bu kestiğimiz ilmeği birinci olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördüm. Son iliğimi de açıyorum. Şişimin başına doluyorum. Tığ diyorum sürekli. Şişimin başına doladım yine. Bir tane ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Son iliğimi de bu şekilde toplamda araları eşit olacak şekilde 3 ilik açmış olduk arkadaşlar. Ve yine bir ters bir düz örgüme devam ediyorum. Şurayı göstereyim sizlere. Şöyle bakın, işin mantığı şu. Şu ilk kestiğimiz yerden itibaren hemen hemen ilk kestiğimiz yere eşit şekilde ilk iliğimiz başlıyor. 1, 2 ve 3 şeklinde, bu şekilde düğme iliklerimizi açmış olduk. 3 tane ilik açtım ben. Siz isterseniz aralarındaki ilmek sayısını daha aza düşürüp, örneğin 8 ilmek yaptık aralarına, 6'ya düşürüp 4 tane düğme iliği açabilirsiniz. Aynı şekilde kız çocuk için de dediğim gibi buradaki sayılara uygun şekilde buraya geldiğinizde ilk kesim yaptığınız yerden itibaren ilk iliği açacaksınız. Daha sonra 8 sayıp ikinciyi, 8 sayıp üçüncüyü açacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben ilklerimi açtım. Artık bir ters bir düz şeklinde bandı örmeye devam edeceğiz. Yaka bandına toplamda şimdi 3. sıraya gidiyoruz.
4, 5 toplamda 6 sıra yapmayı düşünüyorum. Sayısını tekrar vereceğim sizlere. Hemen örüp geliyorum arkadaşlar. Şimdi artık ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Sayısını da vereyim. Burada ilk açmıştık ya 3. sıramızda. İlk açtıktan sonra bu 3. sıramızı buraya kadar ördüm. 4. sırada geri ördüm. 5. sırada bir kez daha ördüm. Şimdi 6. sıra olarak ilmeklerimi kapatacağım. Şunu da söyleyeyim kız çocuk için yapacaklara. Burada ilik açacaksınız ya, sayıları da vereyim ben size. Bu sayılarda yapabilmeniz, eğer bu sayılarda yapacaksanız bitimine 25 ilmek kala başlayacaksınız ilik açmaya. Yani 25 ilmek kaldığında ilk iliğinizi açacaksınız. Şişinize dolayıp ikisini birlikte örüp daha sonra aralarda 8 sayıp ikinciyi, 8 sayıp üçüncüyü açacaksınız. Sayısını da verelim. Herhangi bir karışıklık olmasın. Şimdi bu şekilde ikisini bir örüyorum. Kapatıyorum. İkisini bir örüyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar kapatacağım. Daha sonra da kol yapımına geçeceğiz. Kollardan ilmek çıkartıp yine yakada yaptığımız yöntemle ilmek çıkartıp kollarımızı da öreceğiz. Ve yavaş yavaş hırkamızın bitişine yaklaşıyoruz. Şimdi ben buradaki bütün ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yaka kısmını bitirdik. Bakın gayet düzgün oldu. Şurada da düğmemizin ilikleri var. Şöyle ense kısmını göstereyim. Bakın gayet temiz bir çalışma oldu. Şimdi kollarından ilmek çıkartacağız. Yine tığım yardımıyla çıkartacağım bu ilmeklerimi. Bakın şuradaki birleşme noktasından itibaren ön taraftayım. Yani sağ ön kısmına doğru 14 tane ilmek sayacağım. Yani şuradaki büyük olan V gibi gözüken ilmeklerimiz var ya, hani içlerine ilmek çıkardığımız. Onlardan 14 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14.'ye bu şekilde ikisine birlikte, bakın V gibi gözükenin ikisine birlikte batıyorum. Daha önce de yine bu şekilde yaptım, bunu ilmek şekline getirdim ipimi ve buradan çıkartıp bir kez sabitledim. Şimdi yine aynı yakada yaptığımız ilmek çıkarma işlemini yapacağız. Öncelikle bakın bu iki büyük boşluk arasındaki şu küçük boşluktan bir tane ilmeğimi çıkartacağım. Bakın şuradan bir ilmeğimi çıkardım. Daha sonra aynı yakada yaptığımız gibi bir tane büyük boşluk, ikisine birlikte batıyorum. V gibi gözükenin ikisine birlikte batıyorum yani. Tekrar bir tane büyük boşluğa batıyorum. Ve üçüncüyü ikisinin arasına batıyorum. Bir büyük boşluk, bir tane daha, üçüncüsü ikisinin arasına. İkinci büyük boşluk, şöyle ikisinin arasında, bakın şuradaki ikisinin arasındaki noktasına batıyorum. Toplam 20 ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle bir sayalım, bakın tam birleşim noktasına geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, şu birleşim noktasındaki de dahil 21 tane ilmeğimi çıkartmışım. 21 ilmeğimizi çıkarttık. Buradan devam edeceğiz aynı şekilde, yani şunlar 14 tane olacak, şu V şeklinde olanlar, ama biz yine buradan da arka kısımdan da toplam 20 tane ilmek çıkaracağız. Bir tane de buradaki ortadaki sayılırsa toplam 41 tane ilmek çıkarmış olacağız arkadaşlar. Öncelikle şunları şişime alayım.
Buradaki çıkarmış olduklarımı şişime aldım. Şimdi tekrar aynı işlemle arkadan devam ediyorum. Bir büyük boşluk, ikinci büyük boşluk, üçüncüyü ikisinin ortasına. Bir, iki, üçüncüyü ortaya. Sayalım kaç tane olduğunu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. 20 de burada çıkardık. Yine bunları şişime alıyorum. Toplamda 41 ilmeğimizi çıkarmış olduk bakın kol için. Şimdi artık düz şeklinde öreceğiz örgümüzü. Şöyle göstereyim. Ben önden başlayıp önce önden ilmek çıkardım, sonra arkadan çıkardım. O yüzden burası şimdi öreceğim kısmı içe geldiği için ters örgüyle başlayacağım. Yani iç tarafı ters, dış tarafı düz örgü olacak. O yüzden ters örgüyle başlayacağım şimdi, kafanız karışmasın. Siz tam tersi de yapabilirsiniz. Hani arkadan ilmek çıkarmaya başlayıp öne doğru da gelebilirsiniz. Bunun herhangi bir önemi yok. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Eğer arkadan başlayıp öne doğru gelseydim bu sefer direkt düz örgüyle başlayacaktım. Bu şekilde mantığını anlayabilirsiniz. Şimdi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle alttan dışarıdan aldığıma bakmayın. Normalde bu şekilde alırım da ters örgüleri. Şimdi ilk sırada bu biraz sıkıntı oluyor. O yüzden böyle yapıyorum. Siz eğer alabiliyorsanız normal bir şekilde örün terslerinizi. İç kısmı olduğu için bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi artık düz öreceğim. Yani ön yüzde, dış yüzde düz, iç yüzde ters şeklinde kolumuzu örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 48 sıra kadar, yani şuradaki V'leri yine saydığımızda, ön yüzde ve arka yüzde yapmış olduğumuz gibi saydığımızda 48 olana kadar öreceğim ben. Eğer fazla veya eksik örersem sayılarını size dönüşte söyleyeceğim. Şimdi ben düz bir şekilde kolumu örmeye devam ediyorum. Kolumuzu ördüm arkadaşlar. 48 demiştim ama 48 sıra örmedim. Şu V'leri saydığımızda 48 değil 44 sıra ördüm. Çünkü daha 10 sırada lastiğini yapacağımız için çok uzun olacaktı. O yüzden şu V'leri saydığımızda yukarıya doğru 44 sıra örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi öncelikle lastiğimizi yaparken, daha doğrusu lastiğimizi yapmaya başlarken, kol bandımızı yapmaya başlarken eksiltme de yapacağız arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkisini birlikte, iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Sırada geleni bir tane ters ördüm tek başına, keserek değil. Sırada gelen iki ilmeği düz olarak birlikte kesiyorum. Diğerini bir tane tek başına ters örüyorum. Sırada gelen iki tanesini düz örüyorum. Diğerini tek başına ters örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi azaltacağız. Çünkü kolda çok bolluk olsun istemiyorum kol bandında. Bunu yaptığımızda kol band kısmı gayet düzgün bir şekilde olacaktır. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Son bir tane ilmeğim kaldığı için onu da normal bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Şurada ipim bitmişti, o yüzden ip ekledim. Şimdi yine
etek uçlarına yaptığımız gibi toplam 10 sıra bir ters bir düz lastiğimizi örüyoruz. Yani ters ördüğümüz ilmekleri ters, düz ördüklerimizi düz örerek, iki tarafta da bir ters bir düz örerek devam ediyoruz kol bandımızı yapmaya. 10 sıra olduğunda ilmeklerimizi kapatacağız ve kolumuzu bitirmiş olacağız. Kaç tane ilmek kaldığını söyleyeyim bu kesme işlemini yaptıktan sonra. Şöyle sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmeğimiz kalmış. Bakın kapattığımızda, bitirdiğimizde bu şekilde gayet düzgün bir kol olacak. Şimdi ben 10 sıra bir ters bir düz lastik modelimi öreyim ve kolumuzun ilmeklerini kapatarak kolumuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolumun ikisini de ördüm. Bir tanesini diktim, bir tanesini de sizle birlikte dikmek için henüz dikmedim. Bu şekilde bakın açık. Burayı diktim arkadaşlar. Çok düzgün, çok güzel bir hırka oldu. Rengini de çok sevdim. Şimdi dikişini yapacağız. Bu kollarda uzun bir ip bırakmıştık. Bu şekilde ters çeviriyorum bunu. Yani hırkamı şöyle ters çevirmiş oluyorum bakın. Ve uçtan başlayarak dikişimi yapacağım. Şöyle bakın, şurada V şeklinde gözüken bunun ikisine birden batıyorum. Hani ilmek çıkarken yapıyorduk ya, aynı şekilde. Karşısındakine de aynı şekilde batıyorum. Ve dikişimi yapmaya başlıyorum. Burayı bir kez daha yapayım. Başlangıç noktası olduğu için. Şimdi bir karşıdan bu tarafa geçiyorum. Bir de buradan yanındakinden karşıya düzgün bir şekilde dikiyorum. Şöyle eşitleyerek dikmeye devam ediyorum ki düzgün olsun. Bu şekilde dikişimi yapıyorum arkadaşlar. Düzgün olması için bu V'leri bu şekilde ikili ikili alarak ilerlemeye devam edelim. Şuraya kadar dikeceğim aynı yöntemle. Buraya geldiğimizde de aynı şekilde herhangi bir şey yapmayacağız. Koltuk altında da bu şekilde aşağı kadar dikeceğiz. Sonra ben 2 kere dikmeyi seviyorum. Yani şuradan tekrar geri döneceğim. Bir kat daha geçeceğim üstünden. Bu şekilde dikmiş olacağız. Daha sonra da kolumuzu çevirdiğimizde düzgün bir görüntüyle dikişimizi yapmış olacağız. Sonra da kuzularımızın yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hırkamızı bitirdik. Düğmelerimi de diktim bakın. Şöyle dikişimi de göstereyim sizlere. Gayet düzgün oldu. Dikişimizde neredeyse hiç belli olmuyor. Çok düzgün yapmış olduk bu güzel hırkamızı. Renkler de harika oldu. Böyle kahverengi düğme tercih ettim ben. Bunlar da çok yakıştı. Şimdi kuzularını yapacağız arkadaşlar. Kuzularını yaparken şöyle bir ip kullanacağım ben. Bu ipin markasını da hemen veriyorum sizlere. Bu Olive'in Kuzum diye bir ip. Bunu tuhafiyelerinizden bulabilirsiniz ya da farklı markalarda. Şöyle yakından göstereyim bakın. Böyle kuzu örmek için böyle bir ip bulabilirsiniz. Kuzuları bulutlu da yapıyorlar bu hırkayı. Aynı mantıkta zaten. Kuzu ve bulut için bu ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane ipten yani oldukça çok fazla kuzu veya bulut çıkabilir, onu da söyleyeyim. Olive'in Kuzum diye böyle beyaz rengini aldım ben. Zaten bakın üstünde de kuzu resimleri var bu ipin kağıdında. Şimdi kuzularımızı yapacağız arkadaşlar. Kuzu yapmak da çok basit. Şimdi hemen göreceksiniz. Şöyle bir şey var. Zaten bu ipte ördüğünüz model belli olmadığı için bu biraz avantaja çevriliyor. O yüzden şimdi şöyle bir tığ alıyorum ben. Bu tığım 3 milim bir tığ. Pardon, 2,2 milim bir tığ bu.
Bu tığımı aldım. 3 milim de kullanabilirsiniz siz, sorun değil. Şöyle bir kez sabitledim. Biraz görmekte sorun yaşayabilirsiniz ama zaten anlayacaksınız nasıl bir şey ördüğümü. 1, 2, 3. Biraz gevşek atmaya çalışın bu zincirlere. 4, 5, 6 ve 7 tane zincir attım arkadaşlar. Şimdi bu 7 zincirin içerisine bir tane tığımın başına doluyorum. Hemen ikinci zincirden itibaren bakın ikinci zincirime battım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Tekrar ikili trabzan. Tığımın başına doladım. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Biraz görmekte sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü zaten hani ben de görmeden yapıyorum diyebilirim. Öyle bir ip bu. Yine ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başına doladım. Tekrar sıradaki zincire batarak ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başına doladım. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın başına doladım ve son kez buraya son zincire ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Yani dolgu yapıyoruz, trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum örgümü. Şimdi yine bütün bunların üzerine, bu trabzanların üzerine yine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıradakine tekrar sıradakine ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Zaten dediğim gibi ördüğünüz model belli olmadığı için ben bunu açıkçası böyle kafamdan uydurdum bu kuzuyu yapmayı. Gördüğünüz model belli, ördüğünüz model belli olmadığı için hani çok önemli değil. Sadece ben bir kuzu figürü oluşturmaya çalışıyorum. Tekrar sona geldim bakın. Burada hani eksiltmiş olabilirsiniz. Atıyorum altta 5 trabzan yaptık, niye üstte 4 veya 5 yaptık diye. Onları saymıyorum ben. Sadece gelişi güzel, çok daralmayacak şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yine ikili trabzanlara devam ediyorum. Bakın üstüne batarak. Siz de bu ipi ördüğünüzde, bu iple ördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Gerçekten nereye battığınız, ne ördüğünüz hiç belli olmuyor. Öyle bir ip bu. Sona geldim. Yine 2 zincir çektim. Çevirdim. Tekrar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sona kadar ikili trabzanımı yaptım bakın. Kuzumuz bu kadar arkadaşlar. Kuzumuz bitmiş oldu. Mesela bu büyüklüğü eğer beğenmediyseniz biraz daha, bir sıra daha tekrar örebilirsiniz bu trabzanlara. Ya da en baştaki şu eni, şuradaki enini, kuzunu beğenmediyseniz, daha büyük bir kuzu istiyorsanız eğer battaniyeler için daha büyük yapabilirsiniz. Biz şimdi hırka yaptığımız için daha küçük yapıyoruz. Eğer battaniyeler için yapıyorsanız ya da daha büyük olmasını istiyorsanız kuzunuzun, ben 7 zincir çektim ya, siz 9 zincir çekebilirsiniz. O şekilde hani başlayabilirsiniz. Daha enli olacaktır. Gideceğiniz trabzan sayısı fazlalaşacaktır. O yüzden daha enli bir kuzu elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde benim için yeterli. Zaten ben daha önceden şöyle kuzularımı yapmıştım. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın arkadaşlar. Şöyle kuzularımı yaptım. Sonuncuyu da sizle birlikte yapmak için bırakmıştım. Şimdi sizlerle birlikte bunu yaptık. Şimdi kafasını yapacağız arkadaşlar kuzumuzu. Kafasını yaparken şöyle
Cotton Gold bu. Alize Cotton Gold'un bir ipi. Bunu kullanmanız şart değil. Normal bir bebe ipiyle kullanabilirsiniz. Siyah herhangi bir iple olur. Çok kalın olmamak, aşırı kalın olmamak şartıyla siyah bir iple yapabilirsiniz bunu. Şöyle çok az bir ipim kalmıştı. Ben de bunu değerlendirmek istediğim için buradan bu ipimi koparmadım, bakın. Bu ipim hala duruyor. Şimdi kuzumuzun kafasını yapacağız arkadaşlar. Kuzumuzun kafasını yaparken yine aynı tığımla devam ediyorum. Şu ipimi birazcık uzun bırakıyorum arkadaşlar. Ve çevirip bir kez kilitledim. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren içine sık iğne yapıyorum. İkinci zincirden itibaren zincirlerin her birinin içerisine birer tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. İkinci zincirden başladığımız için 5 zincirde 4 tane sık iğne elde etmiş olduk. Sonuncuya bir tane batmıştım arkadaşlar. Buraya 3 tane daha batıyorum. 1, aynı noktaya, yani aynı noktayı 4 tane sık iğne yapmış olacağız. 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi karşılıklı olarak, yani şuradaki yaptığım sık iğnenin karşısına üste denk gelecek şekilde yine bir sık iğne yapıyorum. Diğerinin karşısına denk gelecek şekilde yine bir sık iğne ve sonuncuyu şu şekilde tepe noktasına battım ve ilmek kaydırmayla sabitledim. Şimdi kulaklarını yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim arkadaşlar. İkinci zincirden itibaren ikinci zincirin içerisine şöyle bakayım, yanlışlık olmasın. İkinci zincirimin içerisine bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki zincire yine bir sık iğne ve zincirlerin bittiği için, pardon, şurada bir tane daha var. Buraya da bir sık iğne ve şuradaki hani kafamızın ana kısmındaki sıradaki sık iğnenin tepesine batarak sabitledim. Yani sık iğnemi yaptım yine. Şimdi yine çevresini sık iğne döneceğim. Her birinin tepesine birer tane sık iğne yaparak dönüyorum. Çene gibi, yani şuraya çene gibi düşünün alt kısmı. Buraya geldiğimizde son 2 tane sık iğne kaldığında aynı noktaya 2 tane yapacağız sık iğnemizi ve yanındakinin içine yine 2 tane yapacağız. Yani burayı ağız kısmı gibi düşünebilirsiniz. 2 tane yaptım. Tek tek devam ediyorum yine. Tepe noktasına geldim, bakın. Tepe noktasına geldim. Sonuncu sık iğnemi yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İkinciden itibaren sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Diğer kulak için. Yaptım ve tam kafanın tepesine ilmek kaydırmayla sabitledim. Bir zincir çektim ve bıraktım. Bakın arkadaşlar, kafamızı yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kulaklarımızı ve kafamızı yapmış olduk arkadaşlar, kuzumuzun. Şimdi şuradakini kısa kesebiliriz. Buradaki ipimi kestim.
Onu daha sonra içeriden yok edeyim. Ya da şimdi hemen yok edeyim, bir saniye. Şöyle bir içeriden bir dışarıdan batarak yok etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar şurada ipimizi uzun bırakmıştık, yani kesmemiştik daha doğrusu. Buraya geliyoruz. Şunu kaçırmadan şuradaki ipin fazlalığını keseyim. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz. Kuzuların bu tarafa doğru bakmasını, sağa doğru bakmasını istiyorsanız bu şekilde sabitleyeceksiniz. Sola doğru bakmasını istiyorsanız şöyle çevirip bu tarafa sabitleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle sağa doğru bakan bir kuzu yapalım. Buradaki ipimizi kesmemiştik. Şöyle biraz daraltıyoruz. Böyle üstüne tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi kafasının tepesindeki şu sanki saçırmış gibi olan kısmı yapacağız. Böyle tutuyorum ve tam kulağın dibinden batıyorum siyahın ve kuzunun kendisine de batıyorum. İkisine birlikte battım, ipi çıkardım ve birleştirdim. Yani sık iğne yapmış oldum. Yanındakine yine batıyorum siyah olan kısmına. Tekrar kuzunun kendisine batıyorum ve sabitledim. Bakın şurada kafa şekli, yani kafasının üstündeki saçı şeklinde görüntü oluşmuş oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapabilirsiniz eğer şuradaki kulaklarınızın arası daha ayrıksa. Benim bu kadar yeterli. İpimi arkaya alıp sabitledim. Şöyle bir tık uzun kesiyorum. Dikmek için. Bakın bu şekilde kuzumuzu yapmış olduk. Şimdi şu siyah ipi bırakmıştık ya. Bunu alıyoruz. Şöyle bir iğne yardımıyla, böyle havada durmasını istemediğim için ortadan kalmıştı bu ip. Öncelikle şöyle ortadan bir yerden batıyorum. Bunu sabitleyelim, kafamızı buraya. Elimizde tutup gelişi güzel şöyle etrafından dolanabiliriz. Bu şekilde bir alttan bir üstten yaparak kafamızı gövdeye sabitledik. Bakın gayet sağlam oldu. Bu kadar yeterli benim için. Şu uzun siyah ipimi de kesebilirim. Bu şekilde kafamızı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ayaklarımızı geçelim. Ayaklarımızı yaparken de yine şöyle bir kere bir ilmek aldım, sabitledim. Ayaklarımızı yaparken bu şekilde ters tutuyoruz kuzumuzu. Şöyle baktığımızda önce geriden öne doğru başlayacağım için burada, yani arka ayaklardan ön ayaklara doğru gideceğim için şuradan bir yerden bunu batacağım arkadaşlar. En alt kısmından batmaya dikkat ediyorum. Bu şekilde battım ve şu ipimi burada bir kez sabitledim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu 4 zincirin ikincisine 2 tane sık iğne yaptım. Sırada gelenlere bir tane sık iğne yaptım. Yani bir tane çiftli, 2 tane de tekli sık iğne yaptık ve aynı noktayı, ilk battığım bakın noktaya batarak sabitledim. Yani sık iğneyle sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. İkinciye 2 tane yaptım. Sık iğnemi. Diğerlerine birer tane yaptım. Şimdi şunun yanından batarak
bir sık iğne yaptım. Tekrar yanına batıyorum. 2, yanına batıyorum. 3, yanına batıyorum. 4. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayakların daha açık olmasını istiyorsanız şunu, arka ayakları daha geriden başlayıp 5 ya da 6 tane de sık iğne bırakabilirsiniz arada. 4 tane sık iğne yaptık. Yine aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkinciden itibaren ikinciye 2 tane yaptım. Sık iğne. Sırada gelenlere birer tane yaptım. Ve yine aynı noktaya bakın. İlk ayağı yaptıktan sonra ikinci ayağa geçerken aynı noktaya batıyoruz. Aynı noktayı sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. İkinciye 2 tane sık iğne yaptım. Diğerlerine bir tane yapıyorum. Ve yanından batarak birleştiriyorum arkadaşlar. Bir kez zincir çektim ve açılmasını ilmeğim diye sabitledim. Bakın bu şekilde kuzumuzu yapmış olduk. Şuradaki ipi gizleyebiliriz arkaya doğru. Şunları kesebiliriz artık. Kuzumuz bitmiş oldu arkadaşlar. Kuzumuzun yapımı bu şekilleri gördüğünüz gibi gayet kolay. Şu iple örmesi zaten hani basit, ördüğünüz şekil hani aşağı yukarı mantığınızla hareket ettiğinizde düzgün bir şekil çıkacaktır. Şu ipi de gizleyelim şuradan. Başlangıç noktasındaki ipimize. Bu şekilde kuzumuzun yapımı çok kolaydı. Ayaklarını ve kafasını da siyah iple yaptık ve monte ettik gövdesine. Ben bu kuzuyu hırkamda kullandım. Siz isterseniz battaniyelerinizde kullanabilirsiniz. Battaniyelerde olur ya da berelerde, atkılarda olur. Bu kuzuları kullanabilirsiniz. Gerçekten çok sevimli duruyorlar. Ben şimdi bu kuzularımı hırkamızın üzerine monte etmeye geçelim. Arkadaşlar kuzularımı diktim ben. Sonuncuyu da sizinle birlikte dikmek için bıraktım. Sonuncuyu da şuraya dikeceğim. Ne simetrik ne de çok dağınık şekilde diktim. Şöyle gelişi güzel diktim, gözümün güzel gördüğü gibi. Bir aşağı bir yukarı bakar şekilde diktim bakın. Bunu da buraya dikeceğim. Şimdi uzunca bir ip bırakmıştık ipimizi keserken. Şimdi şuradan hırkamızın içine batıyorum. Hırkama battım önce bir kez. Şöyle hafif aşağı bakar yapacağım bunu da. Daha sonra hem elimle hırkayı hem de kuzuyu tutuyorum. Hırkadan kuzuya doğru batıyorum. Kuzunun içinden tekrar hırkaya doğru gelişi güzel bir şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben ikişer kollarda 4 de önde olmak üzere 8 tane kuzu kullandım. Siz isterseniz tabi hırkanızın büyüklüğüne göre daha fazla ya da daha az kuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hırkamızın ölçülerini de vereceğim ben şimdi sizlere. Şöyle hem hırkadan hem kuzudan batarak bir aşağı bir yukarı şeklinde dikiyorum arkadaşlar. Gelişi güzel bir dikiş yapıyorum. İpimiz de kendi ipi olduğu için zaten çok belli olmuyor. Hatta hiç belli olmuyor yani çok değil. Şöyle sonuncu kuzumu da dikmiş oldum. Hep birlikte diktik. Şimdi ipimizi buradan keselim. Burası iç kısmı olduğu için zaten çok önemli değil ama yok edebilirsiniz diyeceğim ama bunlar böyle püsküllü bir ip olduğu için çok da yok edilmiyor açıkçası.
Ama zaten işte kaldığı için bizim için bir problem yok arkadaşlar. Düğmelerimizi de kapatalım. Bakar mısınız? Çok şık, çok tatlı bir hırka oldu. Gerçekten çok sevdim ben bunu. Hem kız çocukları için hem erkek çocukları için, bebekleri için, kız bebek, erkek bebekler için yapabileceğiniz çok tatlı bir hırka oldu. Aynı zamanda bu kuzuyla dediğim gibi battaniye de yapabilirsiniz. Büyükçe düz bir battaniye örüp üzerine kuzulardan süslemeler yapabilirsiniz. Berelerde, atkılarda kullanabilirsiniz bu kuzuyu. Yapımını gördüğünüz zaten çok kolay. Hırkamız da gayet kolaydı. Düz örgüyle yapılan bir hırkaydı. Hemen ölçülerine bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 6 ile 12 ay arası bebekler için uygun oldu bu hırka. Şöyle omuzdan aşağıya kadar 31 santim. Enine bakalım. En de yine 29-30 santim oldu arkadaşlar. Kol uzunluğu da omuzdan banda kadar 33 santim oldu. İsterseniz bu kuzulardan arka kısmına da koyabilirsiniz. Ama hani bebeklerimiz yattığında rahatsız olmasınlar diye ben arka kısmında çiçek veya çiçekli hırkalarda veya kuzulu hırkalarda arka kısmında kullanmıyorum. Ama siz istiyorsanız arkasında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde diktim. Dediğim gibi istediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz bu kuzuları. Evet, videomuz artık bitti. Bu güzel hırkalı, kuzulu hırkanın yapımını beğendiyseniz eğer ve faydalı olduğumu düşünüyorsanız beğen butonuna tıklayıp bana destek olmayı unutmayın. Ve sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız video attığımda ilk size bildirim gelmiş olur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Öreceklere kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Örgülü günler.